Türkiye'nin ilk yeryüzü pazarı burası. Bunu ilk geldiğimde öğrendim ve çok heyecanlandım. Dünyanın en iyi üretici pazarı seçilmiş bir pazar. Pazardaki mevsiminde, sadece mevsiminde satılan ürünler, sadece üreticilerin olması ve bölgedeki ürünlerin olması bu işte çok büyük bir etken oldu. Ben yeşillik üretiyorum, ben ondan sonra bahçede yaz açlığı yapıyorum, kış açlığı yapıyorum. Tarhana, bulgur, nar ekşisi yapıyorum, zeytinyağı, zeytin, biber salçası, domates salçası. Mümkün olduğunca butik çalışan, minik üretimler yapan kişilerle birlikte olmak, onlara destek olmak. Biz de çünkü onlardan birisiyiz. Fabrika üretimi olan ürünlerin ya da kimyasal bazda modern tarım ürünlerinden ziyade doğru beslenmenin ne olduğunu, doğru ürünlerin ne olduğunu anlatabilmemiz gerekiyor insanlara. Bunun için de bu pazar çok kıymetli. Bak bunlarda hiç ilaç yok, kurt buluyor, kurt deliği bulunuyor. Benim oğlan var, ondan sonra keçi gübresi getiriyor. 2 kasa, bizim bağımız da var, oradan üzümlerimiz de çıkıyor. Oraya döküyor 2 kasa keçi gübresini. Bahçeye de döküyor 1 kasa. Biz ondan ekiyoruz, dikiyoruz. Hepsi bu. Herkes bence biraz da olsa üretmeli. Herkes biraz katkıda bulunmalı. Az da olsa işte zeytindi, sebzeydi, buğdaydı, arpaydı. Bunları yapmazsak ileride yiyecek bulamayacağız. Tarım yapmak gerçekten şu anda ülkemizde inanılmaz zor. Maliyetler çok fazla. Bir traktör maliyeti, bir işçi maliyeti, kendi kendinize yani ilaç kullanmadan doğal tohum kullandığınız zaman çünkü belli bir oranda üretim düşüyor. Çünkü diğer sebzeler, üretilen o hibrit dediğimiz sebzelerin hepsi koşmaya yönelik. Daha fazla nasıl ürün elde edebilirim? Hep hızlı, daha fazla, daha fazla, daha fazla. Ama bu sefer tükettiğimiz şey domates değil ki. İşte ya da patlıcan değil ki, salatalık değil ki. Başka bir şey onun adı ama aynı görünüyorlar. Yerli tohumlarımız çok sıkıntılı. Yok diyecek şeyde. Kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Tohumunu alıyoruz. Onlarla yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara iyi bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Ama tabii genelleme hibrit olduğu için teşvik ona daha çok. Yerli tohuma teşvik yok. Desteklenmediği için, zor durumda kaldıkları için, kredilerini ödeyemiyor çekenler, pahalı ürün alıp zor ürettikleri için, ürettiklerine değerli pazar bulamadıkları için azaldığını düşünüyorum.
Çünkü sistem tüketmeye, daha fazla tüketmeye insanları itiyor. Ve insanlar doğal olmayan, kimyasal, hızlı tüketebilecekleri, hızlı yiyebilecekleri ama sonra hemen acıkacakları ve aslında hiçbir tatmin sağlamadıkları gıdalarla baş başa kalıyorlar. ...1980'lerde İtalya'da ilk fast food açıldığında diyorlar ki biz bunu istemiyoruz ve yerel ürünleri, yerel lezzetleri, tatları korumak adına slow food akımı başlıyor. Bu slow food akımının da sadece organizasyon olmayacağı bir üretim ayağı ve bu üretim ayağının pazarlama kısmı olması gerektiği için, tüketiciyle buluşması için Earth Market'ler kuruluyor. Earth Market bu aslında, yeryüzü pazarı. 2 yılda bir biz pazardan bir üreticimizi, temsilcimizi İtalya'ya gönderiyoruz. İtalya'da 2 yılda bir Terra Madre dediğimiz dünyanın en büyük gastronomi fuarı kuruluyor. O İtalya halkını da çok sevdim. O da çok güzel şeyler. Ürettiklerimizi o da çok teşekkürler aldık. İyi ki gitmişim. 3 kere uçağa indik mindik öyle. Her şey oraya ait. Hani ben bu pazarı yapmasaydım orayı da görmezdim. Hani pazarın katkısı çok. Çocuklarım güzel güzel temiz temiz yiyor. Herkes benim gibi üretse. Ununu değirmenden almaya özen gösteriyoruz. Ekşi maya kullanmaya özen gösteriyoruz. Elimizden geldiğince doğal yapmaya çalışıyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz. Biz zeytin çalısı yakıyorum. Ben kendi fırınım var. Yani gayet ilkel yöntemlerle yaptığımız ekmekler. Müşterilerimiz de gayet memnun. Herkes her hafta geliyor, alıyor. Doğal yumurta. Ben doğal yumurta veriyorum. Zaten görüyorsunuz hayvanların baktığı bir kısmı dışarıda. Buğday, mısır ondan sonra. Ve bunları kendi emeğimle mısırı ovadan gidip traktörümle tıraş yapıyorum. Bıçakla böyle taneye çeviriyoruz. Buğday beraber karıştırıp tavuklara akşamdan akşama veriyorum yemeği. Gündüz zaten otluyorlar tavuklar şeyde dışarıda. Yani doğal bu. Ana ısırma. Isırma ne ısırma böyle. Buyurun ben verip isim alacaksınız. Siz alın. Arıcılıkta ben birazcık daha böyle Don Quixote tarzı bir arıcılık yapıyorum. Çok arıcılar doğru da bulmuyorlar aslında yaptığım şeyi ama inatla direniyorum ben buna. Sıfır besleme ve sıfır kimyasalla ben yola çıktım. Bu yüzden çok arı kayıpları da yaşıyorum aslında. Koloni kayıpları da yaşıyorum ama direniyorum. Arılar çoğalmaya kodlular. Olabildiğince ballarını yani 10 çıta, gerekirse daha fazla çıtayı kışlık onların tüketeceği ürünü bırakmaya çalışıyorum. Bu sayede ne oluyor? Birazcık daha az ürün elde ediyorum ama çok kaliteli ürün elde ediyorum. Ben alayım bir tane. Yani tabii aynı tabalarında muhteşem. Butik üretiyorum. Evde kendi başıma bir üreticiyim. Doğal ve katkısız bir şey üretiyorum. Burası da öyle bir pazar. Hiçbir hani kimyasalın, ekstra bir ilacın kullanılmadığı ürünler var burada. İyi, temiz, adil sloganıyla üreticiden tüketiciye sıfır kimyasal ve doğal üretimle insanları buluşturuyoruz. Ürünlerimizi bu şekilde buluşturuyoruz. Çiftçi olarak yaşamaktan, çiftçi kızı olarak ben dünyaya gelmekten ve aldığımı paylaşmaktan çok mutluyum. Bu yeryüzü pazarından gurur duyuyorum, çok mutluyum. Keşke böyle her muhite açılsa.
Ha bir şeylerden yedirem, zeytinler yiyin. Bak benimle gereklerimden yiyin. Tatlı bekmezler var. Bir şeyler var. Burada karadut bekmezi var. Kara üzüm bekmezi var.